Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle dostlarım pizza yapacağız. Napolitan pizza yapacağız. Yani pizza margarita da diyorlar. Pizzanın geçmişi bayağı bir uzun. Şimdi oralara girmeyeceğiz. Yani pizza İtalya'da gariban, yoksul kesimin daha önceleri ilk yapıldığı zamanlarda yoksul kesimin yediği bir yiyecek. Nasıl bizde işte keşkek, işte ondan sonra bu aşure gibi, bu da onlar gibi bir şey. İnşallah yapmaya çalışacağız. Yani birebir benzeri olmayacak tabii ki ama en azından ona yakın bir şey yapmaya çalışacağız. Yani replika gibi düşünün. Onun gibi bir şey olacak. İnşallah tutar. Şöyle döküyoruz. Bunun içine yaklaşık 300 mg da su koyacağız. 300'den biraz az yaptım. Çünkü şu kenarda duran dökelim. Ve şimdi birazcık da zeytinyağı koyacağız. O da 2 yemek kaşığı kadar olabilir. Şöyle. Evet. Evet sevgili dostlarım. Yaklaşık 10 dakikadır yoğuruyorum. Yoğurma olayı bitti. Tabi pizzayı yapınca sosunu yapmadan olmaz. Dostlarım, sosu için şöyle bir sos tencereniz olsun. Ya da normal tavada da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evvela yapacağınız ölçülere, boyutlara göre, yani kalabalığa göre diyeyim. Buna göre sarımsak. Ben 4 tane kullandım. Siz 3 tane, 2 tane de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Ve dostlarım, bunu olduğu gibi sos tenceremize atıyoruz. Doğruca hemen ocağa geçelim. Hadi bakalım, orada devam ediyoruz. Sosa çok az bir yanmasın diye sarımsaklar böyle kavrulana kadar hafif bir zeytinyağı. Normal çiçek yağı da koyabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. İstediğinizi yapabilirsiniz yani. Arkadaşlar, teflonlarda vesairelerde tahta kaşık kullanmak önemlidir. En azından tencereniz, tavanız daha uzun ömürlü olur. Şimdi bu güzelce bir kavrulsun. Tabii ki siz buraları kavrulduktan sonrasını göreceksiniz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, burada bir baharat karışımımız var. Pul biber, nane, tuz ve top karabiber. Onları bir güzel böyle elinizle ufalarsanız daha fazla raiye alıyor. Karabiber koymayacağım. Yani koymak isteyenler koyabilir ama pul biber gibi o acısını yitirmiyor. Çoluk çocuk biraz sıkıntılı yiyor. Şimdi biraz da böyle kavuralım. Gördüğünüz gibi bakın. Ve ardından şöyle yarım kiloluk bir kavanozda yazın yaptığımız salçalardan var. Salçamızı da güzelce içine döküyoruz. Pardon, salça demişim, domates rendesini. Tamamını dökelim. Yarım kilonun hepsini döktük. Çünkü video harici de yapacağım için bana sos lazım. Yarım kiloluk baharatlar bu arada çay kaşığıyla arkadaşlarım. Buradaki kalori olayına gelirsek, domatesin 100 gramında 58 kalori olduğuna göre 58 ile 54 arası, yarım kilosunda da yaklaşık şöyle bir 240 kalori falan var sadece sosunda. Tabi yarım kiloyu tek bir tanesine geçirmeyeceğimiz için sıkıntı yok. Bunu sporcu arkadaşlar tavuk göğsünde falan da kullanabilir. Şimdi bu güzel bir kaynasın, sos haline gelsin. Hemen kenara alacağız. Hadi bakalım, bir yere ayrılmayın. Şimdi gördüğünüz gibi bunu böyle bir yayıyoruz. Evvela ortasına fazlaca, sonra kenarlara şöyle. Şöyle elimizle biraz daha incelteceğiz. Tabii fazla değil. Ondan sonra hemen gördüğünüz gibi kalıp kullanıyorum ben. Siz tepsiye falan da yapabilirsiniz. Hemen böyle üstüne koyuyorum. Kalıpla daha pratik oluyor. Ben yukarıda gazlı fırında yaptığım için benimki böyle. Siz tabii ki de ev fırınlarınızda bunu direkt tepsinin içine koyarak yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok. Tepside de. Bu arada arkadaşlar, herkes soruyor. Yani sen gazlı fırında yapıyorsun, biz evde nasıl yapacağız diye. 250 derecede arkadaşlar 15 dakikada falan çok rahat oluyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Gelelim soslamaya. Şimdi arkadaşlarım, şöyle bir yemek kaşığı koyup yayıyoruz. Kalıpta olmasının avantajı bu. Yoksa bunu kesinlikle altından girip de zor alırdınız. Ben şimdi ev yapımı bir rende olduğu için siz bunu ketçaptı vesaire, salçaydı, sosu öyle de yapabilirsiniz. Ama
Yani benim tavsiyem bu yönde. Direkt ev yapımı bir salçayla ve domates rendesiyle denemeniz hakikaten çok güzel oluyor. Evet, böyle diyerekten devam ediyoruz. Şimdi iki tür pizza yapacağız dostlar burada. Birincisi Napolitan pizza. Yani sadece altına toz parmesan şöyle. Bu arada fesleğen bulamadım. Biliyorsunuz yeşil taze olma kullanmak gerek. Şöyle bir miktar. Gene rendelenmiş mozzarella. Bunun normalde olayı bu arkadaşlar. Yani Napolitan dedikleri bu oluyor. Ellerindekini kullanan garibanların yaptıkları bir hamur işi yemeği. Üstüne de 2 tane fesleğen koysaydık 10 numara olacaktı. Ama hiç sıkıntı değil. Hemen üstüne bir miktar da zeytinyağı. Şöyle az bir miktar. Evet, zaten bitmiş. İşlem bu kadar. Olay bitti. Bu kadar basit. Hemen şimdi geçelim ikinci pizzamıza. Minik olanını alıyoruz kalıbın. Fazla kenarlara yaklaştırmaya gerek yok. Çok fazla sos sürüp boğmaya da gerek yok. Kafi miktarda yapın yeterli. Hemen burada malzemelerimiz var. Gene parmesan alt tarafına koyarsanız iyi olur. Elinizde parmesan yoksa eski kaşar falan da rendeleyip koyabilirsiniz. Yani aynı tadı vermese de gene bir aroma verir. Üstüne mozzarella. Onun üstüne şöyle hafif bir şekil olacak şekilde pastırma. Boş kalan yerlerine de birkaç tane sebze koymanız kafi. Çok fazla boğmayın. Ortasını da bu. Ve gene üstüne hafiften bir mozzarella dökün. Şöyle bağlayıcılığını artırır. Biraz da parmesan. Arkadaşlar bu da karışık pizza. Normalde daha farklıları da yapabiliriz. Şimdi ben 4 tane hamurum var ama 2 tanesini size göstermek için yaptım. Bunları daha farklı çeşitlerde yapacağım. Şimdi arkadaşlarım dosdoğru pişirme aşamasına geçiyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın, hadi bakalım. Sırayla bunları ileri doğru ittiriyoruz. Olay bitti. Yani tabakta yapmamın olayını anladınız. Harika derece pratik oluyor arkadaşlarım. Böyle bir fırınınız varsa taş fırında olabilir. Bu arada derecemiz 315'lerde falan. Sıkıntı yok. Güzel bir derece. Bu tabakları sadece üstü sertleşene kadar kullanacağız. Şu kenarları böyle güzel kalıp halinde olduğu an çıkartacağım. Hemen altı pişsin diye de güzelce altı da pişecek. Taşa değdireceğim. Şu alt taraftaki olay bitecek. Zaten en arkadaki kaşarlı güzelleşmeye başladı. Evet sevgili dostlarım. Piştikten sonra hemen buradayız. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Gördüğünüz gibi pizzalarımız tamam. Şimdi güzel keselim. Bunu da. Şöyle. Evet. Affınıza sığınaraktan tadına bakmak istiyorum arkadaşlar. Pizzayı adettendir. Bakın altını da görün, harika derecede pişti. Adettendir böyle yaparlar çünkü kaşarı, peyniri falan vesairesi akmasın diye. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de karışığa bakalım. Ben buna Türk iş diyeyim hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Valla ben bunu daha çok beğendim. Ne diyeceksiniz? Alıştığımız lezzet. Tabii ki de bunun yapıldığı yerlerde insanlar bunu yapıyor, bunu yiyor. Daha çok hoşuna gidiyor. Ama dediğim gibi ben karışığı daha çok beğendim. Yoksa bu da efsane olmuş. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, faydalı olduysa, hakikaten güzelse lütfen bir beğen butonuna basmayı ve halen de abone değilseniz arkadaşlarım abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım.